Selamlar, nasılsınız? Çeçenistan videolarında dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Kadınların pantolon giymemesi. Gördüğüm her kadın etek giyiyordu. Sadece sanırım Çeçenistan seyahatim boyunca bir tane pantolon giyen kadın gördüm. O da bir turisti. Herkes etek giyiyor. Bunu biraz araştırdım. Bu bölgede yaşayan bir arkadaşıma sordum. Dedi ki etek daha temiz göründüğü için giyiyorlarmış ve daha modern olduğu için eteği tercih ediyorlarmış. Neyse, çok uzatmayalım. Çeçenistan'da yemeğimizi yiyelim. Güzel güzel Çeçenistan'ın akşamlarına bakalım. Videomuzu izleyelim. Beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Her size zahmet. İyi seyirler. Şimdi kışa hazır bir şekilde dışarı çıkacağız. Çeçenistan'ın bir iki tane yöresel yemeklerini denemek istiyorum ve gecelerini, akşamlarını size göstermek istiyorum ama şu mikrofonu bir taktım, hem onu deniyorum hem de şu an videoya başlangıç yapıyorum. Kafkasya'da olduğumuz için artık soğuğun farkına vardım ve montu çıkardım. İyi ki getirmişim bunu, var ya, getirip getirmek konusunda kararsızdım. Bir sweatshirt, bir hırka yeter bana diyordum, altına tişört. Yetmezmiş. Kafkasya'ya geldiğimin farkında değilim ben. Neyse, hadi çıkalım bakalım. Çeçenistan'da, başkent Grozny'de geceler nasılmış? Güneş batıyor bir yandan. Tam böyle saat daha 4 biliyor musunuz? 4.30'da güneş batıyor burada. Hava kararmaya başlıyor 4.30'dan sonra iyice. Yani çok erken kararıyor. Bu çok olumsuz bir durum benim için ya. Güne erken başlamak istesek bölgede dışarıda insan yok. Geç çıkmak zorundayız ama bu sefer de hava erken kararıyor. Şimdi Çeçenlerin meşhur bir yemeği var, gınmış diye. Onu deneyeceğiz. Şu AVM'nin tam da dibinde kalıyorum. Söylemiştim. Ulan ne güzel vuruyor gün batımı şuraya ya. Şehrin tam göbeğindeyim. Gınmış'ı nerede buluruz? Bir gezelim bakalım. Meydana falan gidelim. Hava karardığında, ben geldiğimde, akşam geldiğim için biliyorum. Ya bayağı ışıklandırılmıştı şu işte cami, şu arkadaki büyük binalar, bu AVM. Onları da göreceğiz. Bir akşamlarında neler oluyormuş burada bilmiyorum. Daha kalabalık oluyormuş. Belirli caddelerine getireceğim sizi. Güzel bir yer Çeçenistan. Genel olarak sevdim. Yani böyle video konusunda biraz sıkıntılar yaşayabiliyorum ama kamera konusunda, ama genel olarak insanların yaklaşımı sıcakkanlı. Türk olduğumu duyduklarında falan bayağı güler yüzlü yaklaşıyorlar bana. Güzel, tertipli, temizli bir şehir. Bunu söylüyorum zaten sürekli. Gerçekten öyle yani. Gerçekten gökyüzü çok güzel oldu ya. Rengarenk oluyor. Baksanıza, gitgide renk değiştiriyor böyle. Abi kavşak yok burada, biliyor musunuz? Yolun ortasından dönüyorlar bir anda. Polis, normal araç hiç fark etmiyor yani. Yolun ortasından lak diye dönüyorlar. Ya böyle Çeçen kadınları, genç kızları, böyle izlediğimiz o Çeçenistan'ın dağlarındaki köy kadınları var yani. Aynı onlar kadar böyle duru bir güzelliğe sahipler ya. Gerçekten güzeller, tatlılar yani, böyle yaşlısından gencine. Böyle ben böyle alpak suratları var ya. O kadar tatlılar yani. Birçoğu görmeniz lazım arkadaşlar. Dedikleri kadar varmış gerçekten. Çeçenistan kadınları için çok sevecen, tatlı derlerdi böyle. Gerçekten öyleler. Çok güzeller yani. Bunu da her videoda vurguluyorum ama duygu kesmez beni inşallah. Neyse, o anlıyor beni. Çeçenistan bayrağı. Çiçek Parkı buranın adı. Şimdi akşam böyle bir yarım saate falan burada ışıkları da yanar şunların. Şimdi kalp şeklinde böyle yürüme yolu yapmışlar. Gideceğim restorana da gelirseniz eğer, şimdi beğenirsem de söylerim. Bu Çiçek Parkı'ndan şunların arasından dümdüz yolun sonuna doğru gidin. Maydan Kafe diye bir kafe. Orada bulacağım. Yani gınmış yemeği orada varmış ve puanı ve yorumları iyiydi. Orada deneyeceğim. Şöyle bir yer. Gelirseniz zaten burayı da gezip görürsünüz yüksek ihtimal. Öyle bir yürüme yolu yapmışlar. Şöyle hayvan figürleri sergilemişler parkta. Çimenlerle yapmışlar bunları, biliyor musunuz? Bu bir ayı mesela. Şurada gergedan var, orada at var.
Çok güzelmiş ya. Bak iyi ki geldik buraya, gördünüz mü? Bak şurada zürafa var, eşek var, aslan var. Bunlar havalar iyi olduğunda açılıyordur bu kısımlar. Mesela şu açık. Çiçek parkı denmesinin olayı da bak çiçekleri görüyorsunuz. Her yerde çiçekleri ekmişler böyle. Farklı güzel bir yer yapmışlar. Kafe de şurası. Maiden Kafe. Gençlerin eğlenebileceği yerler. Tabii yazın çok da hareketlidir. Şimdi bu kısım sakin ama bence hareketli olan kısım şu kışları da diğer kafelerin olduğu kısım. Yemekten sonra gideceğiz. Hoppa. Aha. Selamünaleyküm. Niyet Rusça? Do you speak English? No. Turkish? No. Okay. Do you have Gınış? Gınış. Dur resmini göster. Anlaşmak zor olabiliyor. Bilmiyor çünkü çocuklar İngilizce. Türkçe de zaten yok doğal olarak. Rusça ve Çeçence konuşuyorlar. Gınış diyorum yok diyor. Gınış diyorum yok diyor. He dedi. Gıyınış mı dedi. Bir şey dedi anlamadım tam nasıl telaffuz etti. Ha, bir şekilde anlaştık yani. Söyledim. Tavuklu bir gınış söyledim. Çeçenlerin ben de unuttum lan. Gınış diye söylüyoruz herhalde biz. Çeçenlerin meşhur, Çeçenlere özgü bir yemek. Yani sanırım Sivas'ta da yapılıyor. Bir farklı versiyonu. Gelsin göstereceğim nasıl oldu. Gınış. Yeah. Gınış. Da. Tamam da. Gınış. O da gınış dedi şimdi. Göstereceğim size yani. Bilenler vardır. Varsa yorumlara yazsınlar yani. Yöresel yemeklerinden biri. Çok aç değilim. Yoksa yanında bir bence o Çeçenlere ait bir yemek değil. Kafkasya özel bir Kafkas mantısı var ya. Hınkali miydi? Hınkal mıydı? Onu da denemek istiyordum. Ama çok aç değilim. Belki ilerleyen videoda başka yemeklerini de denemiş oluruz zaten. Parça parça görürsünüz onları. Gün batımının aldığı rengi görebiliyor musunuz ya? Hiçbir efekt, hiçbir şop yok şu an arkadaşlar. Yemeğe beklerken kafamı bir sağa çevirdim. Şuraya bak ya. Ne kadar güzel olmuş gökyüzü ya. Rengarenk olmuş. Ve gınmış geldi arkadaşlar. Gınmış ne? Şimdi şöyle göstereyim size. Bu hamur arkadaşlar. Mantı bildiğiniz bu şekilde açılıyor. Aynen bu şekil veriliyor. Sonra tavuk suyunda biraz pişiriliyor bu, tamam mı? Şurada ben ufak sandım ama bir bütün tavuk var neredeyse. Şuraya bakar mısınız? Yarım tavuk var ya. Şuna bak. Ayırmışlar şöyle hafif, hatta kemikleri kalmış. Şu bulyon dedi. Bu bulyonmuş, sosmuş. Bu da bir içecek. Sanırım et suyu ya da tavuğun suyu bu. Nasıl yendiği de burada. Şimdi nasıl yendiğini gösterir misin dedim. Kız tarif etti. Çatal önce ona bak. Ona başını gösteriyorum şimdi size hemen. Şimdi önce bu mantılarımızı alıyormuşuz. Tamam mı? Şöyle göstereyim ben size. Bayağı da sıcak. Bu bulyona banıyoruz bunu. Oo. Bayağı iyi ya. Bulyonun tadı mı iyi? Hamurun tadı mı? Dur. Sonra bunu içiyormuşuz. Oh, bu bildiğin tavuk suyu arkadaşlar. Bu tavuğun suyu. Oo, çok iyi. Bir yavan tadına bakacağım böyle sade. Ulan böyle de iyi. Tavuğun suyunda pişti ya. Böyle de lezzetli. Ama çok güzelmiş. Ben bu kadar lezzetli olacağını düşünmüyordum ya. Demek ki tavuk suyunu işte her şeyde değerlendireceksin ya valla. Şimdi şu tavuğa bir bakın. Ben bunu elle yerim ya, bu böyle olmaz. Bak bu. Abi tavuk da lezzetli. Ben otelde yaptığım kahvaltıdaki omletin yumurtası da çok lezzetli. Köylerden mi alıyorlar? Ne yapıyorlar? Çok lezzetli. Doğal yani. Bunu da yani şeye banabiliyorum. Bu sosa da, tavuğun suyuna da şöyle banıp. Abi bak bu sosta soğan var. Kırmızı biber var. Birkaç tane daha baharat var. Şöyle bir sos. Arkadaşlar. Bu çok inanılmaz lezzet veriyor, şu bulyon var ya, bulyon dediği. Güzelmiş değil mi? Gelirseniz mutlaka Çeçenistan'ın yerel yemeği olan gınış, artık nasıl telaffuz ediyorsanız deneyin.
Eminim bilenler, hatta yapanlar, deneyenler vardır. Onları da yorumlara bekliyorum. Çok kayıyor bir de. Bu bayağı büyükmüş. Ben bunu tavuğu küçük sandım. Neyse ekmekle bir şekilde gömeriz onu biz. Şöyle aldık. Sonra bundan. Oh, abi tavuk suyu çok iyi. Bayıldım. Vallahi bayıldım. Ben yemek ayırmam kolay kolay. Hiç yemek şey yapmam da her şeyi de beğenmem. Bunu çok beğendim. Şöyle bir limonata aldım. Her şeyi beğenmem dediğim, et tavuk olan şeyleri beğeniyorum ama lezzet olarak olmuyordum. Bunda oldum. Gerçekten lezzetli. Soslar ayrı bir şey katmış ama tavuk çok büyük. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Hepsini söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir yerden sonra sossuz çok zor gidiyor. Yani sossuz dediğim şöyle, susuz. Böyle yiyorsunuz ya, şu bulyona banıp. Bir yerden sonra çok zorlanıyorum. Şu su devreye giriyor, tavuğun suyu. Böyle bir yerden sonra daha gider bir hale geliyor. Çok büyük. Artık yiyebildiğimi yiyeceğim, gerisi kalacak. Ne yazık, yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapayım? Çok büyük, gerçekten çok büyük. Adeta bir, yani görsel şölen. Görüyor musunuz ışıkları? Komple bu büyük binaları ışıklandırıyorlar. Şu demin geçtiğimiz o çiçekli yolu da, kalpli yolu da ışıklandırmışlar. Yemek güzeldi. Allah'ı var, gerçekten güzeldi. Ama kaldı, dedim ki Translate ile anlaşıyoruz tabii. Köpeklere verebilir misiniz kalanı dedim. Önce bana bir kap getirdi. Dedim siz verebilir misiniz? Tabii ki biz veriyoruz zaten kalanları dedim. Dedim tamam, ben çünkü şu an köpek bulamam falan. Elimde heba olurdu kalan tavuk. Tavuğun yarısı kaldı, yiyemedim yani doğal olarak. Lezzetliydi. Gelirseniz Kafe Maydan. Siz de burada yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çeçenistan'a kaç kişi gelir bilmiyorum da belki de gelenler direkt benim arattığımda benim videoyu görecektir. Öyle bir rehber olabilir. Şimdi çok işlek caddelerinden birine gidiyoruz. Kalabalığı göstereceğim size gene. Biraz da ışıl ışıl bir cadde var. Şimdi oraya gidiyoruz. Burayı da göstereyim ama. Bak ne kadar güzel olmuş akşam ya. Renklerle ışıklanınca çok daha böyle güzel bir hale almış, keyifli bir hale almış burası. Bu büyük binaların sanırım 2 tanesi otel. Biri de böyle, birinin hatta en üstüne çıkılıyor. Bu binaların birinin en üstüne çıkılıyor. Şehir manzarasını görebiliyorsunuz. İçeriye güvenlik koruması var, böyle sorularak, aranarak giriyorsunuz ve içerideki arabalar inanılmaz lüks. Giren arabalar da böyle şey gibi. Ulan sanki Çeçen mafyaları gibi yani. Öyle değişik tipler giriyor, acayipler. Bak şu karşıda parlayan, şu an tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o da bir tiyatroydu. Işıklandırmışlar orayı da. Gene bu yürüme yolunda şöyle bir semboller var işte. Çeçen bayrağı renklerinde üstünü süslemişler. AVM'yi de bayağı ışıklandırmışlar. Bu da Çeçenistan'ın kalbi. Ahmet Kadirov adında bir cami. Gezmiştim buranın içini. Çeçenistan'da sanırım ilk gün adlı videomda. Orası ışıklanmış. Onun karşısına doğru, insanların olduğu lokasyona doğru ilerliyorum. Işıl ışıl yer yapmışlar. Baksanıza şu binalara. Rengarenk görünüyor. Hiç demezsin ki sanki Çeçenistan'da değilim diye. Bu da niye? Bilmediğimiz için. Bilmediğimizden sebep böyle düşünüyoruz. Gelen giden de yok. Çok izlemedik, görmedik buraları. O yüzden bize böyle gördüğümüzde farklı geliyor. Hiç bura Çeçenistan mı dediğim anlar oldu burada yani. İlk geldiğim günden itibaren zaten. Şu sokak böyle boylu boyuna gidiyor. Bakalım neler var neler yok. Kafeler dolu, insanlar var. Sağdan soldan böyle ışıklandırmışlar yerleri. Rengarenk şemsiyelerle süslemişler. Araç girmiyor buraya. Baksana şu kafe mesela çok modern bir kafe. Yani içerideki sandalyelerden dış görünüşüne kadar çok güzel görünüyor. Ya bu çok normal bir şey burada, tamam biliyorum ama ben böyle beklemediğim için şaşırıyorum doğal olarak. Akşam biraz daha hareketli, insanlar ileride biraz daha kalabalık var gibi. Oturmuşlar, çayını kahvesini içiyorlar. Yemeğin tadı da hala ağzımda.
Şurada bir restoran var. Yani dükkanın dışındaki kırmızı tabelalardan logosuna kadar KFC'nin aynısı aslında ama abimiz biraz daha gençleşmiş burada KFC logosundan. İçeride tavuk satıyorlar, çıtır tavuk. Adı Crispy. AVM'nin içinde de var. Birkaç noktada gördüm. Hatta burada işte Burger King, McDonald's'ın da aynı logo, aynı tasarım, dükkanın içi ama farklı isimde yerleri vardı burada. Çiftler çok tatlı ya, böyle çiftler görüyorum. Ben sevdim ya Çeçen halkını. Bak çok fazla muhabbet edemesek de, çok fazla şey yapamasak da Çeçen halkını izlemeyi sevdim gerçekten. Güzel insanlara benziyorlar yani, böyle giyim kuşam olarak, surat ifadeleri olarak. Ben Çeçen halkını beğendiğimi dile getiriyorum şu an. Şehir içi ulaşımda şu ufak dolmuşlarla yapılıyor. Geçelim biz de. Geç dayım. Kaldık yolun ortasında. Bak deminki KFC'ye benzeyen yerin aynısı. By GFG. KFC değil, By CFC. GFG. Bak şu da işte hamburgerciymiş, McDonald's'a benzeyen sanırım da o değil. Şurası da. Kış diye sanırım o kadar da kalabalık değilmiş ya. Yazın tabii çok daha hareketlidir buralar. Kış olduğu için sanırım çok fazla insan yok. Şu Nutella kafeler çok var. Nutland kafe diye söylüyorlar. Bunlar böyle şu ana kadar bu cadde üzerinde 3. görüşüm şunu. Burada başka bir kahveci var. Kahve içilen yer. Beni mutlu eden başka bir olay da burada sokak hayvanlarına değer vermeleri. Her noktada besledikleri hayvanlar var. Yemek koymuşlar. Her köşe başına su ve yemek koymuşlar ve çok seviyorlar. Sokakta gördüklerinde bayağı bir seviyorlar böyle. Okşuyorlar, ediyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu da söylemek istedim. Ve hayvanlar sizden kaçmıyor burada, biliyor musunuz? Yani sokak hayvanları kaçmıyor sizden ya. Bu çok önemli bence. Bakın bu çok önemli bir kıstas. Hayvanlar sizden kaçmıyorsa o bölgeye de az çok notta verebiliyorsunuz yani. Bu bile bir kıstas ya. İnanın bana bak. Çünkü neler yaşadığımı biliyorum ben hayvanlarla. Başka bir cadde burası da. Şöyle kılık kıyafetin satıldığı Falcon diye bir mağazaymış. İnsanlar soğuk diye hep böyle kafelere doğru kaçmış. Kafelerde oturuyorlar. Kafeler içerileri hep full. O ara şeyden bahsedeyim size. Güvenli mi? Çeçenistan, ben gezdiğim kadarıyla söyleyeyim, bence güvenli bir ülke. Rahat rahat gezebiliyorsunuz. Zaten birçok noktada polisler var, askerler var. Yani o herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hiç kendim böyle korku altında, tehdit altında hissetmedim. Güvenli bir ülke yani, gelip gezebileceğiniz lokasyonlardan bir tanesi burası. Ama 2 günden fazlası çok uzun gelebilir size. Yani 2 gün kalmanız yeterli burada. Çünkü çok ufak bir bölge. İkinci günden sonra yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Hatta çok acele etseniz bir günde bile belki gezme imkanınız olur tüm bu Grozny şehrini. Çok büyük bir yer değil dediğim gibi ama yazın gelmeye tercih edin. Yazın gelirseniz daha iyi olur. Daha verimli ve daha kalabalık, daha hareketli görürsünüz her yeri. Gördük ama Çeçenistan'da ve İnsanlar akın akın AVM'ye gidiyor. Diyoruz sokak niye boş? Soğuktan kafelerde ve AVM'nin içinde insanlar. Deli gibi oraya gidiyorlar, AVM'nin içine doğru girmeye gidiyorlar. Bu AVM'nin içini size göstermedim. Şimdi orayı da göstereceğim. Bakalım ne var ne yokmuş. Çok böyle büyük değil gibi de dışarıdan büyük duruyor. İçine girince çok ufak duruyor. İşte insanlar da ne yapsın? Şehirde yapacak bir şey yok. Bir tane AVM var. AVM'nin içinde vakit geçirmeye çalışıyorlar. Böyle ışıl ışıl ışıklandırmışlar.
Oha, Noel Baba gördüm. Süslemişler, püslemişler. Noel ürünleri var burada. Hediyelik eşyalar falan var. Çok, ben var ya bir erkek olarak şöyle hediyelik eşyalık dükkanları çok seviyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor gezmek yani. Türkiye'ye yani hemen dönecek olsam alırdım bir şeyler. Böyle kafeler var. Restoranlar var. Şu polo mağazası. Güzel, iyi restoranlar, iyi mağazalar var. İşte her bölgede bu Çeçen halkında şey çok önemli arkadaşlar. Eşit seviyede, herkes eşit yaşayacak. Yani böyle nasıl söyleyebilirim size bunu ben? Sevmiyorlar eşitsizliği. Eşit olsun istiyorlar herkes. Gördüğüm kadarıyla sanırım böyle sokakta herhangi bir dilenen insan görmedim. Böyle herhangi böyle ne bileyim hep böyle gerçekten giyim kuşam olarak birçoğu aynı gibi. Böyle lüks araba çok var ama düşük model araba çok az var. Bunları dedim söyleyeyim. Zaten ilk videoda Çeçenistan'ın böyle şeylerinden, adetlerinden bahsetmiştim. Çeçenistan'ı böyle tam anlamak istiyorsak, böyle sokakları tam görelim diyorsak ilk videodan itibaren izleyelim, daha iyi olur. Şimdi bir kafeye geldim arkadaşlar, tamam mı? Şöyle bir tatlı söyledim. Fiyatlardan da bahsedeyim. Ben size bu arada yemeğin fiyatını söylemedim. 900 ruble tuttu. 900 ruble de herhalde 8 dolar, 8,5 dolar falan yapıyor. Bir yanlışım varsa aşağı yazmışımdır. Şöyle bir kafede, bizde yemek sonrası tatlı olayı biliyorsunuz yani. Bir de şunu çok canım çekti. Çilekli değişik bir pasta. Bir de çay. Şöyle bir çay söyledim. Bu ikisinin fiyatı 350 ruble. Onu da aşağı yazdım ne kadar olduğunu. Çeçenistan halkından biraz bahsetmek istiyorum size. Deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Çayın yanında bak, burada da Azerbaycan'daki gibi limon geliyor. Alıştım ben. Azerbaycan'da bir çaya limon atmaya alıştım. Burada da alıştım. Bu sallama çay tabii. Sosyalleşmeyi seven bir halk olarak gördüm. Gördüğüm her kafe, her restoran, her böyle oturup sohbet edebilecekleri mekanlar dolu. Gençler sokaklarda yürümeyi seviyor. Yazın eminim çok daha hareketlidir buralar. Ya her kafede oturup bir sohbet, muhabbet dönüyor. Kılık kıyafet olarak gerçekten çok tatlılar. Bunu sürekli söylüyorum. Çok güzel giyiniyorlar. Böyle çok böyle yani pürüzsüzler, anladınız mı? Ciltlerinde hiçbir leke yok. Erkeklerde de kadınlarda da. Benim gördüklerim en azından sokakta dikkat ettiklerim. Çünkü böyle gezerken istersen görüyorsunuz, ediyorsunuz, böyle tanımaya çalışıyorsunuz. Halk nasıl yaşıyor bakıyorsunuz. Deneyimlerimi aktarmak istedim size Çeçenistan'la alakalı. İlginç bir tarihi, savaşmış bir millet, savaşmış bir halk. Bir cumhurbaşkanları var şu an, her yerde onların posterlerini görebiliyorsunuz. Kendisinin, babasının ve Vladimir Putin'in. Halk seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum ama sevenlerin olduğunu çok gördüm. Çünkü arabalarında resimlerine kadar süslemişler. Bayağı bir görselleriyle arabalarının camlarını süslemişler. Ben halkı genel olarak beğendim, sevdim. Yani bu benim kendi düşüncem. Çok sohbet, diyalog edemedik çünkü Rusça bilmiyorum. Rusça bilmeniz gerekiyor buraya geldiğinizde. Bildiğiniz İngilizce, Türkçe bir şeye yaramıyor Çeçenistan'da. Rusça bilen birisine gelirseniz çok daha faydalı olabilir. Daha çok fikir elde edebilirsiniz halk hakkında, buradaki halk hakkında. Korkusuz bir halk. Bunu söylemiştim zaten. Cesur bir halktan bahsediyoruz. Çok savaşmış bir halktan, yani çok savaşa maruz kalmış bir halktan bahsediyoruz. Gelenekleri, kültürlerini hala yaşatan bir halktan bahsediyoruz. Bilmiyorum, köye de gitmek istiyorum, Çeçen köyüne. Var mıdır, yok mudur, bulabilir miyim, bulsam da ne çekebilirim? En azından yaşantılarına dair bir şeyler yapmaya çalışırım. Gidip oteldeki arkadaşa soracağım şimdi translate yardımıyla. Bir köylerini de ziyaret edeceğim bulursam. Ama bulamazsam sanırım Dağıstan'a doğru ilerleyeceğiz. Dağıstan ve Azerbaycan sınırına da gideceğim. Derbent tarafına da gideceğim direkt. Mahaçkale, Derbent. Orada birkaç köy görürüz herhalde, öyle düşünüyorum. Farklı yerler var. Sonra zaten Kuzey Osetya'ya doğru döneceğim. Kuzey Osetya'da da birkaç noktayı görmek istiyorum. Görmeden dönmek istemiyorum. Vizem yeterse Çerkezleri de ziyaret edeceğim ama vizem yeteceğini çok düşünmüyorum. Ve havalar çok soğuyacağını düşünüyorum o zaman. Kışa doğru, artık yaza doğru tekrar buraya gelip özel bölgeleri daha detaylı gezeceğim. Ama şimdilik Çeçenistan, Dağıstan ve Kuzey Ossetya olarak sınırlı kalacak gibi görünüyor. Orada şunu da bir tadına bakayım. Tabii baklava olsa falan çok daha iyi olurdu ama. Güzel, taze en azından. Taze olması çok önemli. Taze olduğu için lezzetli. Otel fiyatları az çok böyle
10-15 dolardan falan başlıyor arkadaşlar. Yani 10 dolara var mıdır? Bir tane hostel var sadece sanırım. O da biraz daha düşük 10 dolardan. Nereden baksanız oteller 15-20 dolardan başlıyor. Merkezde kalmak isterseniz 25 doları gözden çıkarın rahat olarak ve konuma göre değişiyor. 60-70 dolara kadar otel odaları var burada. Hatta 100'e 150'ye de çıkıyor. Öyle bir bahsedeyim dedim. Çok istediğim gibi bir video olmadı. Akşamların tam daha hareketli düşünüyorum ama en azından Çeçen yemeğini ve sokaktaki hareketliliği, sokakları bir akşamları da görmüş olduk. Birkaç da fiyatlardan bahsettik. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videoda nerede olurum ben de kestiremiyorum henüz. Tatlı bir kafedeyim şu an. Otelime de yakın. Mutluyum ama Çeçenistan'a gelip buradaki halkı bizzat gözlemleyip görebildiğim için mutluyum. Merak ediyordum Çeçenleri. İşte şimdiye nasip oldu. O da e-vizenin sağladığı kolaylıkla oldu. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Afiyet olsun.